Dostlar selamlar. Yeni bir Osman Central videosuna hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi önceki videomuzda bahsettiğimiz Leipzig takımıyla devam ediyoruz. Şu an ligimizde ikinci sırada yer alıyoruz. 12 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetimiz var. Maalesef mağlubiyetlerimizden birinde kamp yedik. Diğerinde de nasıl oldu anlamadım ama Stuttgart takımına 3-2 yenildik. İyi de oynamıştık ama maalesef skora yansıtamadık ve şu an ligde ikinci sırada devam ediyoruz. Yani lig sonunda şampiyon olacağımı düşünüyorum yine. Ama yine size şöyle bir göstermek istedim. Bugün de sizlerle beraber Nisan Güncel 4-3 taktiğini inceleyeceğiz. Güzel bir taktik var elimde arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Hemen dizi işlemek istiyorum. Taktiğimiz 4-3-3A formasyonunda olacak. Tabii ki de istiyorsanız 4-3-B formasyonunda oynayabilirsiniz. Bu arada dediğim gibi sizin ofansif orta sahanız mı yoksa defansif orta sahanız mı var? Bununla alakalı bir durum. Ben de ofansif orta saha Fermin Lopez olduğu için onunla oynuyorum. O yüzden 4-3-3A ilk tercih ettiğim formasyon. Sağ açımda Lamine Yamal, sol açımda Diomande var. Baktığınız zaman santraforumda Romers. Orta sahalara geldiğimizde iki merkez orta saham Depaul ve Pedri var. Ofansif orta sahamda Fermin Lopez. Sağ bekim Bingöl, sol bekim Ferdi Kadıoğlu. Stoperlerim Low ve Repay var. Kalecimde Miguez var. 106 overall'lık. O da iyi bir performans sergiliyor. Yaklaşık 5-6 maçtır kaybetmiyoruz. Kupada da çeyrek finale çıktık. Hemen yedekler kısmını göstermek istiyorum dostlar sizlere. Normalde görmüş olduğunuz gibi yine ne yapmanız gerekiyor? Her türlü sakatlık ve form düşüklüğüne karşı yedekler kısmını doldurmanız gerekiyor. Yedeklerde de Sané ve Mbeumo var. Orta sahaya baktığımız zaman da Fernandes ve Alex var. Defanslar kısmı Eric Garcia ve Diakate var. Kaleci zaten çok da dikkat etmediğim 55'lik Bilade var. Burada yedekler kısmının öneminden bahsetmek istedim sizlere. Onun dışında hemen uzmanlar kısmına giriş yaptık. Kaptanımız takımın her zaman en yaşlısı oluyor. Burada Medeni Bingöl 33 yaşında olduğu için de takımın kaptanlık bazı bantını almış durumda. Penaltılar yine en iyi forvetimiz Alexander Romers. Yaş 19 ve o da iyi bir performans sergiliyor. Serbest vuruşları ben orta sahaya verdim. Orada da aslında burada Lamine Yamal da kullanabilir. Lamine Yamal'a vereyim. Kornerler kısmında Pedri ile devam edebiliriz. O da orta sahada 110 overall gücüyle parlıyor. İsterseniz hemen bir taktikler kısmına giriş yapalım. Baktığımız zaman oyun planımız kanatları kullanılacak dostlar. Buradaki önemli olan kısas şu. Eğer sağ açık ve sol açığınızın gücü gerçekten iyi ve skor katkı veriyorsa kanatları kullanacaksınız. Fakat orta sahanız sağ kanat veya sol kanatınızdan daha yüksekse, yani orta sahanız forvet hattınızdan daha yüksekse paslı oyuna çevirebilirsiniz. Ama onun dışında kanatları oynayabilirsiniz. Mücadeleye en son bahsederiz. Çizgi taktikleri: forvetler sadece hücum olacak. Orta sahalar pozisyonu koru olacak. Defanslarda geride kal olması gerekiyor. Burada herhangi bir şekilde değişiklik yapmıyorsunuz. Deplasmandaysınız ve güç rankınız 2-3 ranksa bu sefer orta sahayı defans serbest yapabilirsiniz. Ama onun dışında 3 rank ve üstündeyseniz orta sahalarda pozisyonu koru olacak. Bu taktiği zaten bahsettiğimiz gibi içeride ve dışarıda kullanamayacağınız bir taktik olmakla beraber güçsüzken de kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Baskımız 75, rakibe yakın oynama. Stil 78, hücumcu. Tempoda yüksek hızda paslaşma 71 yapabilirsiniz dostlar. Markaj, alan markajı, offside tuzağı da hayır oluyor. Sayısallarımız 75, 78 ve 71. Burada baktığımızda da mücadele kısmı önemli. Baskımız 75 ama ben artık direkt mücadeleyi hakimle bağlantılı olarak görüyorum. Çünkü baskıyı çok fazla karalamak istemiyorum. Çünkü ne ben baskıyı dikkat alıp da bir şey yapsam niyeyse kırmızı kartla cezalandırılıyor. Özellikle savaş liglerinde çok fazla bu sıra kırmızı kart yedim. O yüzden mücadele kısmında birazcık da artık temkinli davranmak istiyorum. O yüzden mavi yeşil hakemde yine çok agresif çıkabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sarı hakemde agresif, kırmızı ve turuncu da dikkatli çıkmanızı tavsiye ediyorum. Eğer çok şeyse de turuncu hakemde normal çıkabilirsiniz. Evet, isterseniz birkaç dostluk maçı atalım. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Eintracht Frankfurt'a dostluk maçı atalım. Bakalım 3-0'la geçmişiz. Frankfurt'ta ligin çoğu süresinde liderliği çok yakındı. Fakat daha sonrasında o da bir düşüş yaşadı. Borussia Dortmund, Hakan abiye selam yollarım. O da bizim eski ekip arkadaşımızdan, dostumuz. Tekrardan Osimhen'e dönmüş ve ligimize katılmış. Bayern Münih'i 3-0'la geçiyoruz. Burada Diomen de yine overall'unu 108 yaptı. Bayer Leverkusen'le bayağı bir mücadele içindeyiz. Geçen maçımızda da zorlu geçmişti. Çeyrek finalde beraber yine eşleştik. Leverkusen de kadro de yüksek piyasaya sahip bir takım. Baktığımız zaman 16 karşı 13'lük bir üstünlüğümüz var. 4-3 açmış ikimiz de. Bizim taktiğimiz daha iyi olduğu için yenmişiz.
Son maç Stuttgart atalım. Stuttgart'ta 2-1 geçiyoruz. Stuttgart'ta niye severim? Stuttgart'a karşı bir şeyim tutmuyor. Ona mesela ligde 3 yenilmiştim. Şu an 2-1 yendim ama ya birazcık da rahat yenmişiz. Ama yine de gol atmayı başarmış bize. Yani gerçek takımı da iyi. Haaland, Estevao var. Defansı da iyi. Colwill, Saliba. Güzel bir takım kurmuş. Herkes iyileniyor gibi duruyor. Bakalım bu ligi kaçıncı bitireceğiz? Ben liderliğe yakınım diye düşünüyorum, şampiyonluğa. Evet dostlar, bu şekilde bir videonun da sonuna gelmiş olalım. Bizleri desteklemek isterseniz aşağıda alan abone ol tuşuna basarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde beğeni ve yorumlarla da videonun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.